Masmavi Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün sizlere inanın ki rekor kıracak bir tarifle geldim. Kaymaklı açma yapacağız. Yok böyle bir lezzet. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Hamurumuz için gerekli malzemeler: 2 su bardağı ılık sütümüzü kasemize alalım. 2 yemek kaşığı şeker. Şöyle dolu dolu olsun ama açmanız tatlı olmuyor. Hemen belirteyim. 1 paket toz mayamızı ekleyelim. Çırpacakla şöyle güzelce bir karıştırıp tezgahta bir 5 dakika bekletelim. Yani maya tamamen erisin, hiçbir pürüz kalmasın. 5 dakika beklettikten sonra şöyle bir karıştırıyorum. Bakın sevgili arkadaşlarım, mayanın hiçbir tanesi yok. Bu kıvamdayken bir tane yumurta akı, bir yumurta sarısını kenara ayıralım yüzeyine sürmek için. 1 tatlı kaşığı tuz. Güzelce karıştırıyoruz ve unumuzu ekleyerek hamurumuzu kabaca toparlayalım. Burayı yine her zamanki gibi kesmedim. Bir tahta kaşıkla mümkün mertebe pürüzsüz hale getiriyorum. Böyle hafif çırparak yapıyorum. Bu hamurunuzun elastik oranını artırır. Hem de işiniz çok kolay olur. Bakın sevgili arkadaşlarım, hiç elimi değmedim. Sadece bir kaşıkla neredeyse gluten kendini komple saldı. Şimdi kenarda 1 bardak unumuz daha var. Onu kontrolle ekleyelim. Bende toplam 5 su bardağı un tam denk düştü. Yani 4'ünü ilk önce ekledim. 5.'yi de kontrollü bir şekilde ilave ettim. Ama 5 su bardağı tam denk düştü. Tam bu aşamada 60 gram tereyağımızı ekliyoruz ve yoğurmaya başlıyoruz. Tahta kaşıkla hamuru çok güzel bir şekilde topladığımız için bu tereyağı ekledikten sonra hamur kendini çok güzel bir kıvama getiriyor. Sevgili arkadaşlarım, 5 dakika yoğurun. Elinize çok fazla yapış yapış değil ama yumuşak, hafiften ele yapışan, bakın kıvamını şöyle göstereyim. Pürüzsüz bir hamurumuz hazır. Yani bu kıvamda olsun. Elinizi bıraksın diye un takviyesi yapmayın. Bu arada ben elimi yıkadım, bir hamur kartı aldım. Hamur kartıyla hamuru şöyle ortaya doğru düzeltiyorum ve mayalanmaya bırakıyorum. Hemen size şöyle bir gösterdim. Kapağını kapattım ve mayalanmaya bıraktım. Yaklaşık 1 saat. Bakın sevgili arkadaşlarım, 1 saatin sonunda kapağı bile kaldırmıştı. O kadar güzel bir açma hamurumuz oldu. Çünkü bu tarz mayalı hamurlarda mayanızın kabarma şekli size zaten tarifi biraz böyle belli eder nasıl bir sonuç alacağınızı. Şimdi çok az un serptiğim tezgaha hamurun hepsini komple transfer ediyorum. Bu arada bakar mısınız, sanki bir dondurma gibi köpük köpük harika bir hamur. Şöyle elimle bir kabaca katlıyorum ve hamurumuzdan 8 eşit beze alıyorum. Ben 8 tane aldım. Böyle jumbo açmalar yapıyorum. Yani bir tane açma bir kişinin karnını doyurur. Ama siz diyorsanız ki 2 tepsi yapacağım, 16 açma yapacağım, o zaman daha küçük bezeler alarak yapabilirsiniz. Bezeleri şöyle göz kararı bir böldüm. Elime çok az un serperek her bir bezeyi gördüğünüz gibi şöyle orta boy bir, küçük boy bir portakal diyebilirim. Hepsini bezeleyerek tezgaha hazırlıyorum. Bu tarz tariflerde bilirsiniz, hamurla çalıştıktan sonra biraz tezgahta bekletmemiz gerekir. Ama biz bekletmiyoruz. Bezelerimizi aldık ve tarifimizin püf noktası. Bakın sevgili arkadaşlarım, tam 100 gram kaymak kullanacağım. Hemen belirteyim, kaymak tereyağından daha hesaplıdır ve daha az yağ içerir. Ama lezzetini anlatamam. Lütfen deneyince bana yorum bırakın. Her bir bezenin üzerine 1 tatlı kaşığı kaymağı ekleyelim. Bu şekilde tezgahta bir 5 dakika dinlensin. Şöyle yaklaşık bir 5 dakika dinlendikten sonra her bir bezeyi parmak uçlarımla basarak şöyle 17-18 santim çapında açıyorum. Sevgili arkadaşlarım, hamurumuz çok güzel olduğu için bu açma işlemi sizi hiç yormuyor. Çok pratik bir şekilde açabilirsiniz. Hatta bir tezgahta bir 10 dakika bekletin. İnanın ki 2-3 saniyede açabilirsiniz. Ben 3-4 dakika bekletip çekimlerime devam ettim. Şöyle bir 16-17 santim çapında açıyorum. Rulo yaparak tezgaha alıyorum. Ve hazırlamış olduğum bütün bezeleri aynı işlemi yaparak tezgaha dizdim. Dizerken karışık dizmeyin de hani ilk dizdiğinizden tekrar şekil vermeye başlayacaksınız. Hani böyle dağınık dizmeyin. Sırayla dizerseniz ilk hangisini yaptığınızı bilirsiniz.
Diğer bezemizi de aynı şekilde açıyorum ve bitiriyorum. Hemen belirteyim sevgili arkadaşlarım. Bilirsiniz biz açmayı tereyağı ile yaparız. Ama kaymakla denemek istedim. Yok böyle bir şey. Lütfen denediğinizde bana yorum bırakın. Gördüğünüz gibi bütün bezeleri açıp tezgaha dizdim. Şimdi bir 5 dakika bekledikten sonra ilk açtığım bezenin o tam katladığım dikiş kısmı var ya, onu yukarı bakacak şekilde tezgaha alın. Yine parmak ucunuzla açabildiğiniz kadar uzunlamasına şöyle bir uzatın. Bilemiyorum kamerada görebiliyor musunuz ama elimle çalıştığımda baloncuklar böyle sağında sonunda çıkıyor. Bu da muazzam bir şekilde kabarmasına etki yapacak. Şöyle açtım. Daha sonra da rulo şeklinde sararak ucunu da böyle biraz sivrilterek bitiriyorum. Ve hazırlamış olduğum bütün açmalarımızı aynı şekilde bakın tekrar belirtmek isterim. O çizgi olan kısım yani sardığınız kısım yukarı baksın. Yoksa sararken o alta gelirse pişme esnasında orası açılır. Şık bir görüntü elde etmezsiniz. Bütün bezeleri aynı şekilde açıyorum, katlıyorum ve yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye diziyorum. Uç kısmını sararken de biraz böyle çekiştirirseniz çok daha uzun ve çok daha fazla rulo yapmış olursunuz. Ve 8 tane açmamız vardı. Hepsini aynı şekilde şekil vererek hazırladım. Şimdi tepsi mayası için yani 2 kat kabarması için tezgahta bekletelim. Bu süre yaklaşık 25 maksimum 30 dakika. Bakın sevgili arkadaşlarım böyle bir kabarma olamaz. Daha bir de fırında kabaracak. 2 kat kabardı. Yaklaşık 25-30 dakikamı aldı. Bir tane yumurta sarımız vardı. Onun içine 1 yemek kaşığı süt ilave edip açalım. Ve açmalarımızın üzerine çok kabarıklığını söndürmeden yani çok zarif dokunuşlarla yumurta sarısını komple sürelim. Ve isteğe bağlı olarak yani isterseniz üzerine biraz da susam serpebilirsiniz. Ben de biraz kavrulmamış susam serperek bitiriyorum. Ve açmalarımız gördüğünüz gibi şahane kabardı. Fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış alt üst ayar 190 derece fırında 30-35 dakika pişmeye gönderdim. Ve sevgili arkadaşlarım 35 dakikanın sonunda bakar mısınız? Yani ilk yaptığımız açma tam 4 kat kabardı. Mutfağa vermiş olduğu kokuyu anlatamam. Hemen şöyle bir tele transfer etmeden önce sizlere yakın ne kadar kabardığını göstermek istiyorum. Yani çok büyük görünüyor ama elinize aldığınızda çok hafif bir açma. Yani yaptığınızda lütfen yorum olarak bildirin. Gerçekten bir kaymak bir açmaya bu kadar mı yakışır? Bakın bu da yapışmıştı. Ben onun kenarını açtım. Oradan bile tel tel şahane olduğunu görüyorsunuz. Ve açmaları bir tele aldım. Sunum için hazırladım. Büyük bir zevkle sizlere şöyle bir gösterip doku testine geçiyorum. Sevgili arkadaşlarım bugün sizlere alışılagelmişin dışında kaymakla açma yaptım. Hamuru çok güzel, kaymağın verdiği etki güzel, katlama tekniğimiz çok güzel. Bir de yumuşaklığını göstermek istiyorum. Hemen doku testine geçtim. Çok güzel kabaran, çok lezzetli bir açma oldu. Piştikten sonra buzluğa atabilirsiniz. İstediğiniz zaman çıkarın kahvaltıya, çay saatlerinize şahane olur. Yumuşaklığına bakar mısınız? Yani elimle de bayağı basıyorum sevgili arkadaşlarım. Öyle yani az muz basmıyorum. Ona rağmen bastığım yer balon gibi kabararak geliyor. Ve şimdi bölerek o tel tel aradaki dokuyu da size göstermek isterim. Tabii ben lezzetini de bildiğim için belki anlatırken size biraz abartı gibi gelebilir. Ama ben biliyorum ki ne kadar lezzetli. Ben tekrar bir doku testi daha yapacağım. Çünkü o kadar güzel oldu ki tüm açılardan size göstermek istiyorum. Sevgili arkadaşlarım bitirin, buzluğa atın, istediğiniz zaman çıkarın. Ama şunu söyleyeyim, bir tepsi yaptığınız gün bitecektir. Bunun garantisini size veriyorum. Arasındaki tel tel katları görüyorsunuz. Bugün sizlere kaymaklı açma tarifi sunmaktan çok mutluyum. Denediğinizde değerli yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Çünkü hepsini okuduğumda yüzümde kocaman bir gülücük oluşuyor. Şimdiden yapacak tüm izleyicilerime afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.